Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün teknik analiz eğitimi 3. videomuzda indikatörlerden bahsedeceğiz. Bu videoda arkadaşlar sizin için kullanabileceğiniz 5 adet indikatörden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere teknik analiz eğitimi 1. ve 2. video serimizde destekleri, dirençleri, trendleri, trend kırılmalarını ve tuzaklardan bahsetmiştik. Bu videoların aşağıda linkleri var. İlk önce bu videoyu izlemeden ilk 2 videoyu sırayla izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi benim de en çok kullandığım 5 indikatörden bahsedeceğim arkadaşlar. İndikatörlere sonrasında başka videolar ekleyebilirim. Ama şu an söylediğim gibi benim de en fazla kullandığım 5 indikatörden sizlere bahsetmiş olacağım. Yine basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İlk önce ilk 2 indikatör sizin de aslında çok bildiğiniz indikatörler olacak arkadaşlar. Ama son 3 indikatör genellikle anlatılmayan indikatörlerden oluşuyor. O yüzden ilk 2 indikatörü biraz daha hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Bunlar ne arkadaşlar? Birincisi hacim, ikincisi RSI ya da RSI diyebileceğimiz göreceli güç endeksi. Aslında hacmi arkadaşlar daha önce de bahsetmiş olsak da indikatörler bölümünde tekrar bahsetmek istiyorum. Göstergeler bölümüne geldiğinizde arkadaşlar, bakın burada göstergeler bölümüne geldiğinizde vol yazarsanız ya da volüm yazarsanız işlem hacminin çıktığını görürsünüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlem hacmi burada çubuklarla temsil ediliyor. Yani mumlarla temsil ediliyor. Daha önce hacmin neden önemli olduğunu zaten bahsetmiştik. Bir yükselişin ya da bir düşüşün sağlıklı olabilmesi için ve devam edebilmesi için arkadaşlar ne olması gerekiyordu? Hacmin var olması gerekiyordu. Yani piyasada bir yükseliş bekliyorsak bunun hacimli bir yükseliş olmasını, aksi halde düşüşün gelebileceğini, hacimsiz yine bir düşüş olduğunda da ne olur arkadaşlar? Tekrar bunun kırılıp bir yükseliş gelebileceğini görüyorduk. Burada en basit anlamda anlattığım için arkadaşlar hacim çizgisini, bakın hacmi görsel olarak tayin etmeniz mümkün. Daha önceki videoda neyi çekmiştik arkadaşlar? Örnek videoda demiştik ki bir trendin, bakın yükselen bir trendin kırılması için 3 tane mumun, bakın arkadaşlar burası ne? Açılıştı, bura kapanıştı. 3 mumun kapanışının bu trendin aşağısında olması gerekiyor ve bunların daha önceki işlem hacimlerine göre hacimlerinin yüksek olması gerekiyor diyorduk. Tam da söylediğimiz gibi oldu arkadaşlar. Bakın 1, 2, artık 3 mum kapanışında, yani şurada aslında gerçekçi bir sat sinyalini bize verdi arkadaşlar. Neden? Bakın normal hacimlerden daha yüksek bir hacimde bir kırılım gerçekleşti. Burada arkadaşlar bakın 1, 2, 3. mumda kapanışta bile burada bir önceki videomuzu izleyerek satış yapmış olsaydınız gördüğünüz gibi bu aralık kadar ciddi bir parayı ne olacaktı arkadaşlar? Kazanmış olacaktık. Yani arkadaşlar hacim neden önemliymiş? Hacim bir yükselişin ya da bir düşüşün gerçekçiliğini gösterir. Hacim olmadan arkadaşlar gerçekçi bir yükseliş ya da gerçekçi bir düşüş olmaz. Bu olursa eğer bir yükseliş ya da bir düşüş hacimsizse bu trendin tam tersi yönünde kırılabileceği yönünde bize bilgi verir arkadaşlar. Şimdi hemen tek tek anlatacağım için şuradan hacmi kaldırıyorum. Buradan RS'yi yazdım da zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar göreceli güç endeksi diye hepimizin bildiği, bakın hepimizin bildiği bir şey çıkıyor. Göreceli güç endeksi arkadaşlar 14 günlük ortalamaya göre alınır ve bunun daha etkili olduğu söylenmiştir arkadaşlar. Normalde 0 ile 100 arasında değerler alınır arkadaşlar. 0 ile 30 arası arkadaşlar bunun aşırı satış bölgesinde olduğunu gösterir ve bunun 0 ile 30, yani 30'un altına düşmesi halinde bir al sinyali çalışacaktır arkadaşlar. Yani sizin almanız gerektiğini söyler.
Yine 70'in üzerine çıktığında da bir aşırı alış bölgesinde olduğunu ve bunu satmanız gerektiğini söyler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela ilk grafikte gördüğümüz arkadaşlar, bakın şu bölgede bize hemen hemen 30'a dokunmuş, bize bir al sinyali vermiş. Burada aldıktan sonra gerçekten de fiyatın yükseldiğini rahatlıkla ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Görebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar indikatörler sadece yardımcı elemanlardır. Bu yüzden tek bir indikatöre bağlı kalmak ya da tek bir indikatör üzerinden yorum yapmak yanlış olur. Çünkü bunların da çalışmadığı zamanlar çok rahat bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada öyle bir örnek var mı bakıyorum. Bakın arkadaşlar, mesela burada aşırı bir alım bölgesine girmesine rağmen Bitcoin bakın şu fiyatlardan aşağı doğru düzelen bir RSI arkadaşlar yine fiyatların artmasına sebep olmuş. O yüzden ne dedik arkadaşlar? Tek bir indikatör üzerine yorum yapıp piyasayı yön vermeniz mümkün değildir. Bunu söyleyene de kesinlikle inanmayın. RSI arkadaşlar ya da RSI herkesin bildiği bir indikatördür. Siz de şöyle yorumlarsınız ki herkesin bildiği bir şey zaten tam olarak tutsa herkes zengin olurdu. Bunu unutmayın. Şimdi hemen arkadaşlar buradan RSI'yi ya da RSI'yi da kaldıralım. Şimdi üçüncü olarak size Bollinger Bandlarından bahsedeceğim. Bollinger Bandlarından arkadaşlar. Ona da bakın, şurada göstergelere bastınız. Şuradan yazsanız hemen bakın. Şurada Bollinger Bandları diye çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bu Bollinger Bandlarında gördüğünüz gibi 3 adet çizgi vardır. Orta Bollinger Bandı. Orta dediğimiz şu bakın arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Öyle düzenleyelim bunu. Temel dediğimizi şöyle kalınlaştıralım. Bakın şu an kalınlaştırdığım band orta Bollinger Bandı olarak değerlendirilir. Orta Bollinger Bandı arkadaşlar 20 günlük basit hareketli ortalamayı gösterir arkadaşlar. Şimdi bakın buraya ayarlara girdiğiniz zaman da arkadaşlar bakın standart sapma 2 diyor. Alt ve üst bantlar da arkadaşlar 2 standart sapma kadar aşağıyı ve yukarıyı gösterir. Peki Bollinger Bandı nasıl yorumlanır? Hemen onu göstermeden önce şu bantların da arkadaşlar kalınlığını arttıralım. Üst ve alt bandında bu şekilde çok daha düzgün anlayacağınızı tahmin ediyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi arkadaşlar Bollinger Bandları nasıl şey yapar? Nasıl size bir yön gösterir? Bununla ilgili şey yapalım. Şimdi ilk önce şöyle arkadaşlar. İlk yaklaşım şudur ve herkes bunu bilir arkadaşlar. Fiyat Bollinger Bandı'nın aşağı ya da üst noktasını geçiyorsa fiyatın tekrar Bollinger Bandı'nın içerisine gireceği izlenimi uyanır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela burada artan fiyat tekrar bandın içerisine girmiştir. Artan fiyat tekrar bandın içerisine girmiştir. Düşen fiyat tekrar bandın üzerine girmiştir. Düşen fiyat tekrar bandın içerisine girmiştir arkadaşlar. İlk yaklaşım budur ve herkesin bildiği bir yaklaşımdır. Şimdi hocam siz bize bilmediğimiz Bollinger Bandları ile ilgili ne anlatacaksınız noktasına gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar Bollinger Bandlarında gördüğünüz gibi kanal daralıyorsa arkadaşlar, yani üst ve alt çizgi birbirine yaklaşıyorsa kısa bir süre içerisinde sert bir fiyat hareketinin olacağını gösterir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşan Bollinger daha sonra yükselen bir fiyatı işaret ediyor. Peki hocam bunun yükseleceğini ya da düşeceğini nasıl anlayabilir? İşte bu noktada arkadaşlar fiyatların Bollinger Bandı'nın üst kesimine ya da alt kesimine yaklaşması önemli bulunur. Eğer fiyatlar gördüğünüz gibi Bollinger Bandı'nın üst kısmına yaklaşıyorsa fiyatların yükseleceği, alt kısmına yaklaşıyorsa ise fiyatların düşeceği anlamına gelir arkadaşlar. Orta çizgiyle bakın, orta Bollinger Bandı'yla üst Bollinger Bandı arasında fiyatlar dolaşıyorsa arkadaşlar düşüşün devam edeceği, orta Bollinger bandıyla üst Bollinger bandı arasında fiyatlar devam ediyorsa arkadaşlar ne oluyor? Fiyatların düşüşünün devam edeceğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi mesela arkadaşlar son zamanlardaki fiyatlara bakarsanız bakın şu an piyasada Bollinger bandının bant aralığının
4 saatlik grafikte yüksek olduğunu görürsünüz. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şu an için piyasada çok sert bir yükseliş ya da çok sert bir düşüş beklenmiyor. Ne demiştik arkadaşlar? Bollinger Bandı'nın üst ve alt aralıkları birbirine yaklaştığında ne olur arkadaşlar? Bir düşüş beklenir. Yani ya da sert bir yükseliş beklenir. Yani hareketlerin sert olması beklenir. Yine aynı şekilde arkadaşlar ne demiştik? Bakın güncel yorumluyoruz. Fiyatın Bollinger Bandı'nın orta çizgisiyle alt seviyesi arasına düştüğünde fiyatların düşmesi beklenir. Bakın mesela şurada bize çok güzel bir sinyal vermiş arkadaşlar. Bakın Bollinger Bandı'nın alt kısmına bakın şurada geçmiş 30.000 ne seviyeler arkadaşlar? 30.937 seviyelerinde. Ne bekliyorduk biz? Bu fiyatın tekrar Bollinger Bandı'nın içerisine gireceğini gidiyorduk. Mesela sadece bir indikatör yardımıyla Bollinger indikatörü yardımıyla bakın burada size bir al sinyali vermiş. Ne demiş? Bu banda tekrar girecek. Bakın tekrar ne olmuş arkadaşlar? Açılış, kapanış, açılış, tekrar Bollinger Bandı'nın üzerine girmiş arkadaşlar. Şimdi güncel olarak şuraya baktığımızda da bu yakın tarihte gerçekleşen bir olay. Bakın açılış, kapanış şu anda da kendini Bollinger Bandı'nın üst tarafına yani ortayla üst çizgi arasına atmaya çalışıyor. Bu da ne gösteriyor arkadaşlar? Fiyatın tabi birkaç mum daha izlemek gerekiyor ama fiyatın biraz daha artabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Bollinger bandlarında en çok kullanılan dediğim gibi birincisi Bollinger bandının üst ya da altını geçerse tekrar içeri gireceği ve bandın iki ucunun sıkışması halinde sert fiyat hareketlerinin olacağı. Üçüncüsü de arkadaşlar neydi? Orta ve üst arasında gezen fiyatların fiyat artışlarına, üst ve alt bakın üst ve alt arasında gezen fiyatların da fiyat düşüşlerine sebep olacağı şeklinde yorumlanmasıdır arkadaşlar. Şimdi şöyle alalım bunu. Bunu da kapatalım arkadaşlar. Dördüncü olarak arkadaşlar size talep endeksinden bahsedeceğim. Bu birçok kimsenin kullanmadığı bir şey olmasına rağmen benim kullandığım bir indikatör arkadaşlar. Talep indikatörü arkadaşlar ilgili kripto paraya ilgi seviyesini gösterir. Ve bize fiyat hakkında önceden bilgi verir. Başarılı bir indikatördür. 50 ile eksi 50 ile 50 arası ama bazen 0,5 yani bunun 10'a 100'e bölünmüş 0,5 ile eksi 0,5 ile artı 0,5 arası değer alabilir arkadaşlar. Buraya talep endeksi yazdığında çıkmaz arkadaşlar. Ne yazacaksınız? Şöyle yazacaksınız arkadaşlar bakın. Tıkladık arkadaşlar. Diamond Index diye çıkıyor. Bakın size şurada hemen şurayı düzenleyelim. Girdiler. Şöyle bunları biraz kalınlaştıralım. Şurayı da kalınlaştıralım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bu orta çizgi talep endeksinde 0 noktasını gösterir arkadaşlar. Peki hocam talep endeksini nasıl yorumlayacağız? Tamam 0'ın altı ve üstü. Şimdi talep endeksi arkadaşlar eğer artıdaysa ilgili kripto paraya ilginin olduğunu gösterir. Eğer 0'ın altına düşüyorsa da ne olur arkadaşlar? Bu kripto paraya ilginin azaldığını gösterir. Hocam biz bu indikatöre bakarak nereden alım nereden satım yapacağız? Arkadaşlar en bilinen yöntem talep indeksinde 0'ı kestiği noktalardır. Örnek vermek gerekirse bakın 0'ın altında devam eden bir talep endeksi bu noktada bakın tam bu noktada bize al sinyali vermiş. Niye arkadaşlar? Bakın ben 0'ın üstüne geçiyorum. 0'ı dik bir şekilde kesiyorum demiş. Ve burada aldıktan sonra fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Yine arkadaşlar bakın geldik. Şurada bakın tam bu noktada talep endeksi bize bakın tam bu noktada sat sinyali vermiş arkadaşlar. Sonra gelmiş tekrar bu noktada bakın bu noktada tekrar bize ne yapmış arkadaşlar? Al sinyali vermiş. Bu noktada arkadaşlar bakın şurada sat sinyali vermiş. Tekrar gelmiş arkadaşlar. Burada al sinyali vermiş. Ve en son olarak da burada bir al sinyali vermiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yakın zamanlı grafikte bile baktığımızda talep endeksinin oldukça başarılı olduğunu zaten grafik üzerinden
görebilirsiniz arkadaşlar. Bir ikinci yorumlama şekli de şudur arkadaşlar. Burası da gayet önemlidir. Bakın talep endeksi 4 saatlik grafikte. Bakın şurada önceki seviyelere göre gayet, hatta şurada diyelim arkadaşlar. Bakın şurada tam buraya ifade ediyor hemen hemen. Bakın tam burada. Talep endeksi normale göre olduğu seviyelerin hemen hemen üstüne geçse de arkadaşlar fiyatın stabil şekilde hareket ettiğini görüyorsunuz. Bu tür durumlarda şu beklenir arkadaşlar. Burada bakın tam burada şu noktada, yani talep endeksinin üste çıktığı noktalarda bu kripto paraya ilginin yüksek olduğunu gösterir. Bu da şöyle yorumlanır arkadaşlar. Bir süre fiyat hareketleri böyle stabil devam etse de buradaki alışlar sebebiyle fiyatın sonradan çok daha yükseklere çıkacağını gösterir arkadaşlar. En basit anlamıyla kullanacak olursanız talep endeksini sıfır noktasında etkili bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Tekrar söylüyorduk bak. Sıfırı aşağı doğru kestiği noktada sat. Sıfırı yukarı kestiği noktada al. Gördüğünüz gibi. Bakın. Sat. Al. Şimdi arkadaşlar son olarak MACD indikatöründen bahsedeceğiz. Yani hareketli ortalamaların birleşmesi, ayrılması indikatörü. Bu indikatör de arkadaşlar benim sıklıkla kullandığım bir indikatör arkadaşlar. Yine geldik arkadaşlar. Göstergelere bastık. Bakın şöyle MACD yazarsanız zaten direkt olarak çıkıyor. Şimdi arkadaşlar MACD indikatöründe 3 tane şey vardır arkadaşlar. Bakın bir mavi çizgi, bir kırmızı çizgi, bir de burada gördüğümüz osilatör dediğimiz kırmızı yine arkadaşlar ne vardır? Barlar vardır. Şimdi bunlar neyi yorumlar arkadaşlar? Yine aslında talep endeksine benzer şekilde arkadaşlar. Bakın ilk önce şunu kaldıralım. Şu histogram, pardon arkadaşlar. Histogramı kaldıralım. MACD indikatöründe arkadaşlar mavi çizgi MACD'yi, kırmızı ise sinyali gösterir arkadaşlar. Kırmızı çizginin mavi çizgi üzerine kesmesi ve üstüne çıkması bize bu kripto parada sat sinyali verir arkadaşlar. Bakın en kısa vadede gördüğüm, bakın şurada kırmızı mavinin üstüne çıkmış ve bize aslında şurada sat sinyali vermiş arkadaşlar. Şimdi bakın şurada yine mavi, bakın mavi şurada kırmızının üstüne çıkmış. Burada ne vermiş bize? Al sinyali vermiş ve fiyatlar yükselmiş. Bir ikinci olarak arkadaşlar ne dedik? Bakın ilk olarak ne dedik? Kırmızı mavinin üstüne çıkıyorsa bu bir sat sinyalidir. Mavi kırmızının üstüne çıkıyorsa o kesişim noktasında bize bir al sinyali verir arkadaşlar. Arkadaşlar ayrıyeten MACD indikatöründe mavi ve kırmızı çizginin birbirinden uzaklaşması bu trendin devam edeceğini, yaklaşması ise bir kırılımın olacağını gösterir. Bakın burada kırmızı çizgi burada bize sat vermiş arkadaşlar. MACD'nin üstüne geçmiş. Fiyat bakın bu aralıklar gitgide artıyor. Hocam bu aralıkların arttığını gözümüzle mi anlayacağımız derseniz işte arkadaşlar orada ne çıkıyor ortaya? Histogram çıkıyor arkadaşlar bakın. Histogram size bu aralıkların büyüklüğünü gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artan kırmızı aralıklar bu aralığın açıldığını gösteriyor. Burada ne arkadaşlar? Bunun kırmızı olmasının sebebi ne? Sinyalle mavi aralığının artması ve düşüş olması. Yine buradaki yeşil aralıklar ne arkadaşlar? Bakın yeşiller arttığını ve artış olduğunu gösteriyor. Şimdi günümüze geldiğinizde bakın şu an MACD'nin arkadaşlar mavinin kırmızıyı kestiğini ve bize bakın şu noktada al sinyali verdiğini gösteriyor. Ve bakın o aldıktan sonra ne olmuş arkadaşlar? Yükselmeye devam etmiş. Ayrıyeten arkadaşlar bakın histogramların büyüklüğüne bakarsanız hep aynı şekilde olduğunu görürsünüz. Bakın histogramlar artıyor, aralık artıyor, aralık azalmaya başlıyor. Bakın azalmaya başlıyor. Aslında biz burada bile al sinyalini yakalayabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü azalıyor ve bir süre sonra ne oluyor arkadaşlar? MACD sinyalin üzerine geçiyor. Asıl almamız gereken nokta neresiydi arkadaşlar? Tam mavinin kırmızının üstüne kestiği nokta. Satmamız gereken nokta nereydi arkadaşlar? Yine kırmızının mavinin üstüne geçtiği ve kestiği nokta olarak yorumlanabilir.
Bu videomuzda benim de en çok kullandığım indikatörleri size basit bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı farklı indikatörler kullanabiliriz. Bu indikatörlerin her zaman doğru bir şekilde işleyeceğini söyleyemeyiz. Ama özellikle örnekte yakın zamanlı baktığımızda talep endeksinin, Bollinger bandının, yine MACD indikatörünün çok sağlam bir şekilde çalıştığını siz de örnek üzerinde gördünüz. Bundan sonraki videolarımızda arkadaşlar size neyden bahsedeceğiz? Formasyonlardan bahsedeceğiz. Tekrar tekrar söylemekte fayda buluyorum arkadaşlar. Teknik analiz, temel analizle birlikte kullanıldığında yararlıdır. Lütfen çizmek için ya da düşündüğünüzün gerçekleşmesi için kafanızdan teknik analiz yorumları yapmayın ve videolarımızı doğru bir şekilde, tarafsız bir şekilde kendiniz çizerek oluşturmaya çalışın. Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı arkadaşlar. Videoya teşekkür niyetinde de olsa arkadaşlar bir nokta dahi atsanız yorum atmanızı çok çok değerli buluyorum. Beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.